Bunları Bilmek Lazım kanalında siyasetin en sert sorularından birini konuşuyoruz. Terör örgütü silah bırakırsa af gelmeli mi? Yorum değil, analiz zamanı. Hukuki, siyasi, pratik yönleriyle. Hazırsanız başlayalım. Birçok ülkede benzer sorular soruldu fakat çözümler farklı oldu. Çünkü terörün kaynağı, toplumsal dinamikler her yerde değişiyor. Birkaç örneğe bakalım. Kolombiya FARC terör örgütü, 2016 anlaşması, 50 yılı aşan çatışmalar, yüz binlerce kayıp sonrası barış anlaşması imzalandı. FARC üyelerine özel yargı sistemi kuruldu. Ancak tüm gruplar bu anlaşmaya katılmadı. O nedenle hala kısmen terör devam ediyor. Kuzey İrlanda, Irak. 1969'da başlayan çatışmalar neticesi 3500'e aşkın kayıp yaşandı. 1998'de Good Friday, Hayırlı Cuma anlaşmasıyla bazı mahkumlara erken tahliye hakkı tanındı. Ve silah bırakma, barış şartı karşılıklıydı. Şiddet ciddi ölçüde azaldı. Ancak mağdurların bazıları bu sürece karşı çıktı. Filipinler, Moro İslami Kurtuluş Cephesi 2019 anlaşması. 1970'lerde başlayan çatışmalarda on binlerce kayıp yaşandı. 2019 yılında Bangsamoro Organik Yasası ile anlaşma sağlandı ve Müslüman Özerk Bölgesi kuruldu. Bu sürece Moro İslami Kurtuluş Cephesi katılmakla birlikte bazı terör grupları katılmadı ve hala aktif olarak eylemlerine devam ediyorlar. Endonezya Özgür Aceh Hareketi. 15 bin kayıptan sonra 2005 yılında Helsinki Anlaşması yapıldı. Silahsızlanma, özerklik ve uluslararası izleme sağlandı. 500 kişiye genel af, 1400 tutukluya serbestlik geldi. Şiddet büyük ölçüde sona erdi. İspanya ETA, 1959'da başlayan terör eylemlerinde yaklaşık 800 kişi yaşamını yitirdi. 2018 yılında terör örgütü halk nezdinde desteğini kaybedince tek taraflı olarak silah bıraktığını açıkladı. Ancak hükümet müzakereye ya da affa yanaşmadı. Bunun yanında bazı teröristlerin durumları iyileştirildi veya cezaları hafifletildi. Bu örneklerden çıkarılacak ders, af tek başına çözüm değil. Silahsızlanma, topluma dönüş, hesap verme birlikte yürümeli. Elbette demokratik bir ortam büyük kolaylaştırıcı. Bir de bilimsel görüşlere bakalım. Uzlaşmacı yaklaşım, barış için sınırlı af ve dönüşüm mekanizmalarını kabul edilebilir buluyor. Ancak mağdurların onarımıyla birlikte olmalı diyor. Adalet odaklı yaklaşım ise ciddi suçlarda affa karşı. Hesap sorulmazsa yeniden terör başlayabilir, şiddet başlayabilir diyor. Genel görüş, affın sınırları, koşulları, mağdur hakları net olmalı diyor. Uluslararası hukuk ihlal edilmemeli, vicdanlar sızlamamalı. Türkiye'deki duruma bakacak olursak, iktidar açık bir adım atmıyor ama muhalefeti de sürece katmak istiyor. DEM Parti açıkça genel aftan yana olduğunu belli ediyor. Bu arada şunu da hatırlamamız gerekiyor ki iktidar ortakları geçmişte muhalefeti af konusunda epey bir eleştirmiş, sıkıştırmışlardı. Peki toplum ne diyor? Kamuoyunda karışık görüşler var. Bir kısım halk barış ve silahsızlanmayı desteklerken mağdurlar ve bir kısım siyasi aktörler genel affa karşı çıkıyor. Kamuoyu araştırmaları ve parti tepkileri bu kutuplaşmayı açıkça gösteriyor. Peki Türkiye için ne gerekir? Net koşullar. Silah bırakma, örgüt fesih, teslim. Sürecin ön şartı olmalı. Geçici şartlı çerçeve, genel af değil, sınırlı ve suç ayrımı olan bir yapı düşünülmeli. İnsanlık suçlarında yargılama hakkı mutlaka korunmalı. Ayrıca toplumsal uyum, eski üyelerin eğitime, işe ve topluma entegresi için ciddi kaynak ayrılması gerek. Neticede silah bırakma sonrası af siyasi bir slogan olmamalı. Gerçek barış mağdurların acısını görerek, adalet duygusunu gözeterek ve en önemlisi devletin meşruiyetini koruyarak gelir. Unutma, şartlılık, hesap verebilirlik ve mağdur odaklılık olmadan ne adalet gerçekleşir ne de barış gelir. Peki ya sen ne düşünüyorsun? Sınırlı ve şartlı bir af mı gerekli yoksa hiçbir şekilde af olmamalı mı? Yorumlarda buluşalım. Değer katmayı seviyorum. Bugün de bir konuda kendimize değer kattık. Küçük bir fark büyük bir değişim yaratır dedik. Bundan sonraki haftalarda yeni konularla kendine değer katmak istiyorsan abone olmayı unutma. Kendine değer katmaya devam et.